Herkese selam, ben Caner. Kanalıma hoş geldin. Türk Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün ilk YouTube videomu çekiyorum, bu yüzden çok heyecanlıyım. Umarım hoşuna gider. YouTube kanalımda Türk Alman Üniversitesi hakkında birkaç video çekeceğim ve ayrıca bilimsel kanıtlarıyla videolar çekeceğim. Bu yüzden takipte kalmayı asla unutma ve beğenmeyi, bana destek olmayı asla unutma. Videoya geçmeden önce video içeriğini şuraya bırakıyorum, şuraya bir yere. Bu videonun özelliği şu olacak: ben kampüsü gösterirken arka planda Türk Alman Üniversitesi hakkında bilgiler vereceğim. Sık sorulan sorulara cevap vereceğim. Şimdi size Türk Alman Üniversitesi kampüsünü göstereceğim. İyi seyirler hepinize. Kavacık'tan Türk Alman Üniversitesi kampüsüne giderken seni ilk etapta bu görüntü karşılayacak. Üniversite doğayla iç içe ve temiz bir atmosfere sahip. 10 Nisan 2010 yılında kurulan bu üniversite oldukça yeni ve modern bir görünüme de sahip. En ilgi çekici özelliklerinden birisi Almanca hazırlık eğitiminin verilmesi ve içerisindeki birçok bölümdeki derslerin birçoğunun %100 Almanca olarak düzenlenmesi. Bence gerçekten harika bir özellik. Kampüse giriş yapmadan önce çok bilinen yanlışlardan bir tanesi Türk Alman Üniversitesi hakkında, özellikle ilk duyulduğu zaman Türk Alman Üniversitesi'nin özel bir üniversite olduğu sanılmasıdır. Ancak Türk Alman Üniversitesi özel bir üniversite değildir, devlet üniversitesidir. Üniversitenin kampüsünden içeri girerken seni ilk olarak karşılayacak görüntü bu şekilde. Turnikelerden geçtikten sonra Türk Alman Üniversitesi serüvenimiz bu şekilde başlamış oluyor. Sen kampüsü gezerken ben arka planda sana Türk Alman Üniversitesi hakkında bilgiler vereceğim. İlk olarak hazırlıktan başlamak istiyorum. Hazırlık eğitimi dediğimiz gibi Almanca, hiçbir kurda kalmadığınızı varsayarsak yaklaşık 8-9 ay süren bir süreç, ardından bir sınava tabi tutuluyorsunuz ve bu sınavın adı da TestDaF. Akıllara gelen ilk sorulardan birisi de şu: ben hangi kura kadar geleceğim TestDaF'a girmeden önce? TestDaF'a girmeden önce C1 kuruna kadar eğitim görüyorsunuz. C1'i de verdikten sonra hazırlıkta daha sonra TestDaF'a giriş hakkınız oluyor. TestDaF'a giriş tamamıyla ücretsiz ve okul tarafından finanse ediliyor. Ayrıca bu sınav okulda yapılıyor. Aslında çok daha detaylı bir sistem olduğu için Türk Alman Üniversitesi sitesinden bakmakta yarar vardır. Linki bırakacağım videonun açıklama kısmına. O linkten hazırlık hakkında daha detaylı bir bilgi edinebilirsin. Genel olarak Türk Alman Üniversitesi'ndeki fakültelere bakacak olursak, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi yer almakta. Okuldaki lisans öğrencileri sayısı toplam 3319, ancak bu sayıya yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerini de eklediğimiz zaman 3678 öğrenci sayısına sahip. Burada gördüğünüz bina Yabancı Diller Yüksekokulu binası. Burada dolayısıyla hazırlık öğrencileri bulunuyor daha çok. Hemen sol tarafta kantin var. Videonun sonuna doğru onu göstereceğim. Türk Alman Üniversitesi hakkında vereceğim ilk etaptaki bilgiler bu kadar. Videonun sonuna doğru dezavantajlarından ve avantajlarından bahsedeceğim. Bu sırada ben seni kampüste baş başa bırakıyorum. Bu bölgede daha çok yemek yeniliyor. Burası klasik bir hazırlık sınıfı. Genelde hazırlık sınıflarının dizaynı bu şekilde.
Bu bölgede öğrenciler tenis oynuyor. 3 tane tenis masamız var okulda. Bu alan ise öğrencilerin genel olarak sesli çalıştığı ortamlardan bir tanesi. Özellikle sınav zamanı neredeyse herkes buraya gelip grubuyla çalışıyor. Evet, şimdi kütüphaneye bakalım beraber. Bu kütüphanenin görüntüsü bu şekilde. Şu an kütüphanenin eksili katındayız. Burada öğrenciler sesli bir şekilde ders çalışabiliyor. Diğer katta ise öğrenciler sessiz bir şekilde ders çalışıyor. Üniversitenin şu anki kütüphanesi biraz küçük. Özellikle sınav zamanlarında büyük problem yaşıyoruz bundan dolayı. Ancak kampüse yeni bir kütüphane kurulmakta. Bunu da söyleyeyim. Burası da kütüphaneye giriş katı. Burada insanlar sessiz bir şekilde ders çalışıyor. Bu kadar yol gelmişken çalışmamak olmaz. Evet, hemen devam ediyoruz kütüphanenin kalan kısmıyla. Şu anda kütüphanede gösterebileceğim kısım bu kadar. Okulun havası, atmosferi çok temiz. Sabahları hatta kuş sesleri vesaire geliyor. Bazen horoz sesleri de geliyor. Gerçekten sabahları gelip ve burada güzel bir oksijen alabilirsiniz. Şu anki gördüğün yer derslikler binası B blok. Birazdan buraya girip içerisindeki klasik bir lisans sınıfını göstereceğim sana. Evet, Türk Alman Üniversitesi'nde klasik bir lisans sınıfı bu şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bir okulun olmazsa olmazı yemekhane kısmına giriyoruz. Yemekhanenin görüntüsü bu şekilde. Okulda aslında 2 tane yemekhane var. Ben şu an büyük olanını gösteriyorum. Klasik bir yemek menüsü bu şekilde. Genellikle çorba, pilav tarzı ve kuru fasulye de sık çıkan bir yemek. Yanına da bazen tatlı veriyorlar. Onun dışında yemeklerinin kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Diğer üniversitelerin yemeklerine göre. Çünkü birçok arkadaşımla farklı üniversiteden bu konuda konuştum. Yeri gelmişken söylemekte fayda var. Eğer okulun öğrencisiyseniz yemekhane ücreti 5 TL. Tam bu noktada Türk Alman Üniversitesi'nin dezavantajlarına değineceğim. Öncelikle kütüphaneden başlayacağım. Kütüphane gerçekten küçük ve bazı bölümler için yeterince kaynak yok. Mesela malzeme bilimi ve teknoloji için yeterince kaynak olmadığını söyleyebilirim. Çok az sayıda kitap var. Bu kitaplar daha fazla çoğaltılabilir, daha fazla çeşitlendirilebilir. Ancak yeni bir kütüphane yapılıyor ve bundan dolayı bu sorunun ortadan kalkacağını umuyorum. Diğer dezavantajlardan birisi de şu, Türk Alman Üniversitesi'nde etkinlik yapabilmek için çok fazla imkanınız yok. Mesela spor salonu yok okulda. Onun dışında futbol sahası gibi sahalar yok. Sadece basketbol sahası var. Üçüncü bulduğum sorun şu, kulüplerin aktifliği yeni bir okul olduğu için henüz oturmadı. Yani tabii ki çok aktif ve hiç aktif olmayan kulüpler var. Ancak kendi fikrimce kulüp kültürü henüz Türk Alman Üniversitesi'nde oluşmadı. Türk Alman Üniversitesi'nin sitesine girip baktığınız zaman fakültelerin sitesinde vaat edilen seçmeli derslerin çoğu ne yazık ki uygulanamamakta, yani seçemiyorsunuz. Bu sanırım çoğu üniversitede bu sorun var, ancak bunu da belirtmek istedim. Başka bir dezavantaj ise okulda sadece bir tane bankamatik bulunması.
Okulda ne yazık ki kafe veya restoran tarzı bir yer bulması mümkün değil. Sadece kantin var. 3 tane kantin var normalde. Ancak çoğu zaman bunların biri ya da ikisi açık. Ve ayrıca okulun lokasyonundan dolayı, bulunduğu konumdan dolayı restoran ve kafe tarzı yerler yakın çevresinde ne yazık ki yok. Şimdi gelelim üniversitenin avantajlarına. En büyük avantajlarından birisi Türk Alman Üniversitesi'ndeki Almanca eğitimi ve bu eğitim sonunda Almancayı iyi bir seviyede konuşabilecek hale gelebilmen. Diğer bir avantaj, bölüme geçtikten sonra da derslerin Almanca olarak devam etmesi çoğu bölüm için ve böylelikle iş hayatınıza atıldığınızda da işinizle ilgili Almanca konuşabiliyor olacaksınız, Almanca anlaşabiliyor olacaksınız. Ayrıca okulda İngilizce eğitimi de veriliyor. Yanılmıyorsam çoğu fakültede var bu ve kendi fakültem adına söyleyeyim, yaklaşık B2 seviyesine kadar İngilizce eğitimi verilmekte. Türk Alman Üniversitesi'nin en büyük avantajlarından birisi de çift diploma programıdır. Çift diploma programından kısaca şöyle bahsedeyim. Üniversitenizde okuduğunuz bir bölümün partner üniversitesi oluyor. Mesela Fen ve Teknoloji, Malzeme Bilimi ve Teknoloji'de partner üniversitemiz bizim Technische Universität Darmstadt, yani Darmstadt Teknik Üniversitesi oluyor. Burayla anlaşmalı bir şekilde bir yıl boyunca Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde okuyup tüm dersleri geçerseniz tekrar geri geldiğinizde çift diploma alma hakkına sahip oluyorsunuz resmi olarak. Diğer bir özellik ise okulun Alman partnerlerinin olması. Bu hem staj imkanı açısından hem de sponsorluk açısından bence çok önemli. Bunu da bu yüzden avantaj olarak sayabiliriz. Üniversitenin bir diğer avantajı da içerisindeki öğrenci sayısının az olması. Peki öğrenci sayısının az olması nasıl bir avantaj olabilir bizim için? Bence Türk Alman Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden birisi de bu. Çünkü bir üniversitede ne kadar az öğrenci olursa sizin hocalarla ilişkiniz çok daha sıkı olacaktır. Daha kısa zamanda daha çok soru sorabilip daha hızlı cevap alabilme imkanına sahip olacaksınız. Bir sınıf hayal edelim. İçerisinde sadece 20 kişi var ve bir profesör var. Diğer bir sınıf hayal edelim. İçerisinde 200 kişi var ve bir profesör var. İkinci hayal ettiğimiz sınıfta profesör çoğunun adını bile bilmezken birinci hayal ettiğimiz sınıfta öğrencilerle çok daha samimi olacaktır ve çok daha hızlı cevaplar verebilecektir onlara. Türk Alman Üniversitesi'ni seçmemdeki neden buydu benim için. Şimdi seni ALÜAM'a getireceğim. ALÜAM'ın açılımı şöyle: Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu bina içerisinde farklı laboratuvarlar var. Bazıları gerçekten çok büyük. İlk videoda göreceğin makine, malzeme bilimi ve teknoloji bölümü okuyan öğrenciler için hidrolik pres makinesi. Farklı makineler de mevcut burada, farklı mühendislik disiplinleri için. Yukarı katlarda da laboratuvarlar mevcut. Mesela bazı laboratuvarlar Alman firmaları tarafından sponsor edilmiş. Ayrıca moleküler biyoteknoloji, enerji bilimi ve malzeme bilimi yine okuyanlar için dizayn edilmiş farklı laboratuvarlar da mevcut yukarıda. Sıra şimdi kantine geldi. Türk Alman Üniversitesi hakkında bize ne söylemek istersin Hasan abi? Öğrencilerin özellikle tercih etmesini istediğim okullardan bir tanesidir. Eğitim kalitesi yüksek. Zaten eğitim dili Almanca olduğu için mutlaka öğrencilerin burayı bir görmesi ve tercih etmesi lazım gibi düşünüyorum. Ama okula gelmeden önce de mutlaka kantinleri bir ziyaret etsinler. Kantinler önemlidir. Okulun olmazsa olmazlarıdır. Arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Bu okulu tercih etmelerini özellikle rica ediyorum. İlk videomun sonuna geldin. Umarım beğenmişsindir. Umarım hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herhangi bir sorun varsa yorumlar kısmında yazmayı asla unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.